İyi akşamlar. Bir Godzilla baş başa da daha beraberiz efendim. İzleyen herkes, vakit ayırıp gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Her biriniz hoş geldiniz. Bunu birazcık hani rutine sokalım, düzene sokalım istedim. Ay Şeyma Hanımcığım, hoş geldiniz. Yine öyle hemen alıştık, tanıdık yüzlerle başlamak çok keyifli oluyor. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Böyle birazcık rutine sokalım. YouTube'daki canlı yayınlarıma böyle devam edeyim istedim. Aslında hani ben normalde çok fazla anlatacak sözü olmayınca, bir hani diyecek bir kelamım olmayınca canlı yayın, Başakçığım hoş geldin. Anlatacak böyle bir kelam olmayınca çok fazla canlı yayın açmak ne kadar mantıklı, ne kadar doğru bilemiyorum ama o kadar çok hani dostlar var ki, Damla sen canlı yayın aç, hani seninle birlikte sohbet ederken örmek çok keyifli. Birlikte hem sohbet edelim hem örelim diyen dostları da kırmak istemiyorum. Aslında ben de sizlerle sohbet etmeyi çok seviyorum ya. Bu da biraz da işin bahanesi mi diyeyim bilemiyorum. Bir miktarda bahanesi olabilir. İtiraf da etmek istiyorum. Bu defa önüme dedim belki sohbet ederken birazcık örerim falan da diye elime işlerimi de önüme iplerimi de aldım. Çünkü biraz bu ara yoğun ve sıkışığım. File bluz örüyordum. Senden bakıp Başakçım üstümdekini mi örüyordun? Hangisini? En sonuncuyu mu örüyordun? Hangisini? Funda Hanım merhabalar. Benden de size kucak dolusu sevgiler. Böyle yatay da pek daha güzelmiş. Ya geçen sefer yatay açmayı becerememiştim. Dikey açmıştık. Bu sefer işin içine Ado girip eşim girip açınca daha iyi oldu. Hamarat ve enerjik bir canlı olmak. Hoş geldiniz evimize. Sizler de benim çalışma odama, evime hoş geldiniz. Fadime Hanımcığım turkuaz olan demiş. Geçen 2 sene evvelki. İzmir'e sevgiler Tülay Hanımcığım. Ay buradaki yorumlar akıp gidiyor. Bir süre sonra kayboluyor. Kıymetli moderatörüm, eğer kaçırdığım bir yorum olursa bu gevezeliğim sırasında beni uyarırsan sevinirim. Mutlu olurum. Nasıl gidiyor sizin keyifler, nasıl yaz günü örmek nasıl? Yani bana yaz günü örmek nasıl derseniz şayet Başakçım gene görevin başında şevkle. Şöyle göstereyim size. Hemen göstereyim şöyle 2, 4, 6, 7 tane eklemişim yan yana. Şimdi ben size bunu göstersem ne olduğunu anlarsınız değil mi çoğunuz? Yakından takip eden, benimle birlikte öğren sevgili abonelerim, takipçilerim şu an benim elimde ne olduğunu, ne ördüğümü aşağı yukarı tahmin ediyorlardır diye düşünüyorum. Adnan selamlıyor seni Başak. Selamlar. Ay Şeyma Hanımcığım, çok teşekkür ediyorum. Efendim böyle beğenen aman Göksel'in anam diyerekten sahneye giriş yaptı. Göksel'in annem, seni buralarda görmek büyük bir sürpriz. Bilecik'ten selam olsun. Bilecik'e de bizden selam olsun. Ören kadınlara, ören hanımlara, örmeyi seven dostlara selam olsun. Sizin örgüleriniz Menemen'den alır çok güzeldiler diyor Dilara Ahmedova. Merhaba, mesaj yollayacağım. Kısım bir türlü açılmadı, yazayım. Sevda Hanımcığım geldi ama yazınız, mesajınız. Çok teşekkür ederim. Güzel akşamlar size de sevgili Sevda Hanım. Anneciğim yavrum sen de hoş geldin güzel kızım benim. Özlediğim. Benden de Ankara'ya sevgiler, selamlar. İyi akşamlar Kamuran Hanımcığım, hoş geldiniz. Şimdi ben bu elimdekini gösterdim mi? Demek ki takılmış olabilir Sevda Hanımcığım. 2 renkli boyunluğunuzdan o kadar çok ördüm. Herkes sizi böyle tanıdı. Ya Tülay Hanımcığım demek ki Ankara'da öyle biliniyor Gökçez. Öyle diyelim. Elbise örüyorum. Ördüğüm elbiseden 2 tane daha acil yetiştirmem gerekiyor. Ben Adana sıcağında bile çok seviyorum örmeyi. Funda Hanımcığım bu artık öyle bir olay ki
Bir kere örüyorsanız ve bu örgüyü seviyorsanız başka yolu yok. Öreceksiniz yani. Başka şansımız yok. Örmek durumundayız yani. Öyle söyleyeyim size. Benim önümdekileri bir görseniz birazdan göstereceğim size ördüğüm ipleri. İyi akşamlar Yasemin Hanımcığım. Hoş geldiniz sevgili Yasemin Gürbüz. Şöyle ismiyle soyadıyla söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Gökselin'cim buradaysan hala bak Başak ablan ne yazdı sana. Benden de size kocaman kocaman kalpler Tülay Hanımcığım. İşte dediğim gibi elbise örüyorum. Öreceğim elbise, örmüş olduğum elbisenin bir tanesi aynı tonlarda olacak. Sadece bir motif boyu uzun olacak. Yani artı 16 motif kullanacağım o elbisede. İkinci elbisemde ise sohbetinize odaklandım. Adnan Bey'e selam vermeyi unuttum. Adnan Bey nasılsınız? Selamlar. Adnan'cığım istersen sen de bir kere herkese bir selamla. Şeyma Hanım vesilesiyle herkese. İyiyim, sizler de iyisiniz umarım. O da bilgisayarın başında, görevinin başında. Herkes görevinin başında. Ben örgülerimin başındayım. Keyifli örüyorum. Göksel'in. Bu şimdi bir tane aynı tonlarda örüyor olacağım. İkincisi ise şöyle olacak. O da İzmir'e gidecek. Sevgili Funda Hanım'a gidecek İzmir'e. İlk öreceğim Songül Hanım'a. O Hollanda'da yaz tatili için geliyor. Yetiştirmem gerekiyor. Onlar da belki burada görürlerse isimlerini duyarlar. Sevgili Funda Hanım için öreceğim. Merhabalar, harikasınız. Sayenizde o kadar güzel ürünler üretip hediye ettim ki çok güzel bir duygu. Çok sağ olun. Nazmiye Hanımcığım, bir de siz bilseniz ki bu nasıl güzel bir duygu. Bunları duymak, nasıl mutlu olduğumu bir tahmin edemezsiniz. Ellerinize sağlık. Hep keyifli örün. İkincisinin renklerinde ise farklı olarak mor ağırlıklı tonlarda kullanacağız. Mor ve morun tonları gibi de ekleyeceğiz. Biraz da turkuaz ekleyeceğiz ama yine kırmızılarımız olacak. Bir de uzun kollu olacak. İzmir'e öreceğimiz elbise. Sevgili Funda Hanım dedi ki ben dedi mümkünse dedi yaz kışta kullanmak istiyorum. İzmir malum iklimi belli. Çok soğuk olacağını düşünmüyorum. Zira ben bu elbiseyi tamamen yazlık iplerle örüyorum. Şöyle yakından da size göstereyim. Zaten videomu izleyenler bu elbisenin ipleriyle ilgili aşağı yukarı fikir sahibi oldular. Bakın içine böyle pırıl pırıl pullu ipler de ekliyorum. Bu iplerin hepsi benim sevgili Bilhayal Hobi'den almış olduğum ipler. Oradaki iplerle ürünler, projeler hazırlamıştım. O projelerden artan, şöyle bakın göstereyim size. Elimde artan şöyle minnak iplerim var. Bakın bunların hepsi yazlık ipler, viskonlar, kotonlar, Fırfır and Maya. Edirne Uzunköprü'den selamlar demiş. Edirne Uzunköprü'ye de benden kocaman selamlar. Lady gene geldi. Geçen canlı yayında da vardı Lady. Fırfır ve Maya'ydı galiba bir önceki mesajı yazan hanımefendi. Tahmin ettiğim kadarıyla böyle bizim 4 ayaklı yavrularımızdan olsa gerek diye düşünüyorum. Sayfanızın ismi değil mi? Bana Dört öyle bir şey. değil, patili. Patili. Neyse. Olabilir. Yani arada böyle şeyler söyleyebilirim. Sen de hemen beni düzelt. Şöyle bakın buklet viskonlarım var. O kadar güzel ipler ki bunları bir araya getirdiğimde hele şunu. Bu henüz katıla özelde açılmadı ama bu yani çok yakında abonelere özel olacak. Bir an unuttum da onun için sorayım dedim. Şimdi şu yüzüm çok önemli değil. İplerim önemli zaten. İplerim görünsün. Yüzümü boş ver. Şimdi şöyle ipimi göstermek istiyorum. Bu ip şöyle bir ip yani ipeksi viskon bir ip. Yani demem o ki aslında kullandığım bu tepsimin içinde o kadar çok renk var ki bunların hepsi tamamen yazlık ipler. Dediğim gibi İzmir ne kadar soğuk olabilir ki böyle bir elbise bence soğuk havada İzmir'de de giyilebilir diye tahmin ediyorum. Dedim belki sizle sohbet ederken bir taraftan ben de örerim ama galiba sohbet ederken ben çok örmeyi beceremiyorum. Bugün aşırı sıcak ve nemli oranı çok yüksek. Nefes alamıyorum. Bornova dün yandı biliyorsunuzdur. Dün geceden beri de Buca'dan gelen hava oldukça üzgünüz. İyi ki geldin Damlam. Zaten yani Damla Hanımcığım aylar önce turkuaz beyaz bir motif göstermiştiniz. Kar tanesine benziyordu biraz. Onu kanala çalışmayacak mısınız acaba? Şeyma Hanım hızlıca düşünmeye çalışıyorum. Acaba hangi motifti? Kar tanesi gibi. Eğer çalışacağımı söyledimse mutlaka sıradaki işlerimden biridir. Ama çalışacağımı dedim mi?
bunu öreceğiz diye. Acaba hangisiydi? Bu arada şeyi söylemeden geçmeyeyim. Yani gerçekten o kadar üzgünüz ki, yani ülkece psikolojimiz hiç iyi değil. Hiçbirimizin aslında. Yani korkunç bir yaz geçiyor diye düşünüyorum. Ya bundan kaç yıl önceydi hatırlamıyorum. Yine ya her yıl yanıyoruz da İncirkaya benziyordu galiba, var kanalda. Ay hangisi acaba ya? Sayenizde Bilhayal Hobi'nin şahane ipleriyle tanıştım. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim size. Ne mutlu bana. Siz de demek ki Bilhayal Hobi'nin ipleriyle örüyorsunuz. O keyfi sürüyorsunuz. Oldukça keyifli ipler çünkü. Şey söylemek istiyordum. Yani bu yangınlarla akabinde yangınların içinde yaşadığımız olaylar, kayıplarımız, o kadar gerçekten çok üzgünüm. Çok çok acı bir olay. Yani ülkemizin her yanı aynı anda yanar mı ya? Yanıyor işte. Yani ne diyebilirim ki, sözün kelimenin bittiği yerdeyim. Yani açıklayacak hiçbir şey de yok. Storylerde vardı. Hayır, İncirlika değil, birlikte öleceğiz demiştiniz ama araya başka işler girdi sanırım. Ay Şeyma Hanım ya, acaba hangisiydi ya? Hangi motifti? Acaba hangi motifti? Motif, eğer demek ki size gösterdimse motif benim elimde var. Yani kendi görselimde değil mi? Kanalda olan her videoyu biliyorum. Şeyma Hanım bilmez mi hiç? Ben de abone oldum Bilhayal Hobi'ye. Çok güzel iplerim var. Evet, çok güzel ipleri var Kamuran Hanımcığım. Onların da YouTube sayfasında da sevgili Meryem çok güzel ürünler, çok güzel parçalar paylaşıyor sizinle. Çok değişik ürünleri orada da bulabilirsiniz. Oraya da abone olabilirsiniz. Bizim kardeş kanalımız diyebilirim. Ne diyordum ben, şeyi söyleyecektim. Bu yani cehalet desem onunla açıklayamıyorum. İçinde başka şeyler var diye düşünsem onunla açıklayamıyorum. Yani işin özeti çok çok zor, çok acı şeyler, çok kötü şeyler. Duyarsız bazen hani bu gündemle ilgili, konularla ilgili paylaşımlar, yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet, yeni gelen tüm dostları sevgiyle kucaklıyorum bu arada. Yani böyle gündeme biraz uzakmışız gibi falan gözükebilir. Bazen hani Instagram sayfamda da içimden hiçbir şey de paylaşmak gelmiyor. Yani ben ki normalde her gün paylaşım yapan bir insanım. Bazen içimde inanın hiçbir şey paylaşmak gelmiyor. Gündemle ilgili de bir şey paylaşmak istemiyorum. Çünkü yani paylaşıyoruz. Yaşadığımız şeyler, ardı sıra gelen şeyler. Çok kötü, çok üzücü şeyler ya. Bundan kaç yıl önceydi Adnan? Kaş'a gittiğimiz yıl. O senede her yer yanmıştı. Hatırlıyor musun? 3 yıl önce miydi? 4 yıl önce miydi? Belki de o kadar bile değil. Yani o kadar bile geçmedi. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Yine böyle ardı ardına çok büyük yangınlar yaşamıştı yine benim güzel ülkem. Ve biz Kaş'tayken de Kaş diyorum ama Kalkan'da kalmıştık o sene. Tam arkamız mıydı yanan? Evet. Ve Damla Hanım, sarı iplikten kafes örgü yapmıştınız, ince olandan. Şunu da yaptığım bluz mu? Çayın ve kahvenin yanındaysa soğutma Damlam. Geçen sefer soğudu. Bu sefer istemedim. Çay da var, kahve de istemedim. Ama su içeceğim dedim. Şu iple yaptığım mı? Bu iple yaptığım bir yazlık bluzum var. Sarı dediğiniz bu mu acaba? Yoksa koton sarı iple mi? O sene de çok kötüydü. Bir de oradayken, tam o bölgedeyken onu yaşamak, bir anda gökyüzü oldu kapkara. Günlerce o grilik gitmedi, o havadaki koku. Zaten iklim her geçen gün berbatlaşıyor dünyada. Yani bilmiyorum ne diyeyim ki, Allah sonumuzu hayır etsin demekten başka diyecek bir şey yok. Ben onun kırmızı ipini aldım. Kazağıma ölçerek zincir çektim. 170 zinciriyle kafes örgü yapıyorum ama çok büyük geldi sanki. 46 bedenim. Şimdi inanın ipi tanımıyorum. Kullandığınız tığ tam olarak bilmiyorum. Modeli de bilmediğim için yani ölçü vermem çok zor. En güzel hani kendi üstünüze ölçü alarak, bir de ipin bazı ipler toplar, bazı ipler sarkar. Yani o arada onu da ördükçe anlarız. Şimdi ip sarkma mı yapıyor, toplama mı yapıyor? Eğer bu benim gösterdiğim gibi bir ipse bu ip asla sarkma yapmaz. Bu ip toplu bir iptir. Ama mesela şöyle bir iple ördüğünüz ip viskonsa
Viskon sarkma yapar, genişler, sarkar. O payı alarak örmemiz gerekiyor. Yani ipi biraz örüp tanımamız gerekiyor. Şöyle minik bir miktarda, minik bir ölçekte eğer yapacağımız ürünü örersek hem ipi tanırız. İpi tanımak elimizi o ipe göre elimizin hangi tığa ihtiyacı olduğunu tanırız. Bazen mesela şunu da söyleyeyim. En son yapmış olduğum sizlerle çok yakında kanalda olacak şu iple böyle parayota o iplikten ben kırmızı aldım. Az önce gösterdiğiniz ip. Tamam. O ip sarkma yapmaz. Onunla birebir ölçü alarak çok rahat çalışabilirsiniz. Merhaba canım, Hollanda'dan selamlar demiş Şükriye Mert. Örgüye devam demiş. Örgüye devam. Sağlığımız el verdiği sürece örmelere devam, doyamıyoruz zaten. O tarz bir ipse eğer onunla bir sarkma yapmaz. Ölçünüze göre alın. Eğer tabii büyük de düştüyse zincir çekerek başladınızsa mesela size önerim yandan sökebilirsiniz. Tamam. O sarkma yapmaz aslanım. Onunla birebir ölçünüze göre çalışın ama şimdi ben buna 46 beden için inanın zincir ölçüsü veremem. Zincir bile benim 10 atıyorum, benim 50 zincir çekerim olur 20 santim, siz çekersiniz 5 santim. Aman siz çekersiniz 10 santim daha küçük veya daha büyük olabilir. Önemli olan santim olarak doğru ölçüyü bulmak. Evde deli miktarda yün ip dolu olduğu için onlar bitene kadar yeni ip almayacağım. Kendime söz verdim. Bitince sarma iplere saracağım. Şeyma Hanım var ya, bu sarma ip olayı bir böyle dipsiz kuyu gibi bir olaymış yani. Kuşaklı iplerden çok farklı. Yani evet, kuşaklı ipleri de çok seviyorum. Sizi televizyonda bir programda görmek çok isterim. Çok yakışırsınız. Çok teşekkür ederim Tülay Hanımcığım. Eksik olmayın. 2 kere TV programına konuk oldum. 2 kere mi? Tabii. 2 kere TV, bir kere radyo programına konuk olmuştum. Güderi bir ipim var. Yarım kilo kadar. Bir de 250 gram viskon ipim var. Sence ikisi? Hayır. Güderiyle viskonu bir arada kullanamazsın. Çünkü neden biliyor musun? Güderi ördüğünde böyle kalıp gibi düşen bir iptir. Viskon tam tersine dökümlü olan bir ip. Yani ikisini bir projede kullanamazsın Başakcığım. Bu arada şeyi söyleyecektim, yani ben kuşaklı ipleri sevmiyor muyum? Tabii ki kuşaklı ipleri seviyorum. Şimdi tam da mevsim yazken samırı kullanmadan olur mu? Yarn Art'ın Summer ve Summer dirimiyle de çok yakında proje hazırlayacağım. İzlemiştim. Keşke programı siz yapsanız. Ya Tülay Hanımcığım, çok teşekkür ederim. Verdiğiniz değer çok kıymetli benim için. Valla öyle bir program yapmak ister miyim? İster miydim? İsterdim. Neden olmasın ki? Konuşmayı seviyorum. Kim istemezdi ki? Birçok hanımefendinin bir hayalidir bence bu. Ama kolay da değil tabii, zor. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değil aslında. Ama en azından denemek isterdim. Belki de yapardım, bilmiyorum. Ama benim kendi kanalım. Burası da benim TV'm. Ne diyordu programcı? Fonsuz patronsuz. İyi akşamlar. Fonsuz patronsuzdu değil mi? Benim de burada fon yok. Patronum da kendimi. Bu da benim kanalım. İşte düzenli bir şekilde canlı yayınlarımı yaparsam belki bu da bir TV programı gibi, YouTube programı olur. Neden olmasın ki? Mesela sizin fikirlerinizle kendimi geliştirebilirim. Her hafta belli bir gün, mesela 2 haftadır salı günü sizlerle canlı yayın yapabiliyorum. Keşke yapsanız, nasıl yakışır benim damlamım. Derya Baykal. Ama bir de Derya Baykal'dan neyi eksik? Valla Derya Baykal'dan neyimin eksik olduğunu saymaya başlarsam buradan Ankara'ya yol olur be Şeyma Hanımcığım. Onun için saymayayım bence. Kendisine son derece yüksek saygım var. Keşke yarısı olabilseydim, artık geç. Oyunculuğuna, kariyerine çok saygı duyarım. Çok teşekkür ederim Funda Hanım. Eğer enerjim olumlu olarak size geçiyorsa ne mutlu bana. Arada bazı yorumlar ekranımdan hızlıca kayıyor. Yatay yayın yaparken yorumları anlık ekranda görebiliyorum. Böyle 5 saniye, 10 saniye kadar görebiliyorum. Gerisinde ekranımdan kaybolup gidiyor. Sen yorumları takip edebilirsen hayatım, çok önemli bir şey kaçırırsam uyarırsan sevinirim. Her zaman takipteyiz. Paylaşımlarınız için teşekkürler.
Çok teşekkür ediyorum. Ben asıl sizlere desteğiniz, güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İşte belki bu şekilde program dedim. Bak programcı oldum 2 dakikada. 2 kişi bana dedi ki Damla program yap. Oluverdim program. Hiç saymayın. Gönlümüzün damlası yeriniz ayrı. Derya Hanım'a saygı sonsuz. Orada sıkıntı yok. Şeyma Hanımcığım çok çok zarif bir hanımefendisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bambu koton ipliklerle neler yapabiliriz? Ve de merserize. Bambu koton iplerle de, merserize iplerle de tabii ki yazlık ürünler çalışabilirsiniz. Merserize ip daha az sarkma, dökümü daha az olan bir iptir. Bambu koton da öyle. Çok sağlıklı pamuk iplerdir. Yani yazlık ürünlerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Kaldı ki ben mesela kışlık ürünlerde de yeri geldiğinde kullanıyorum. Önceden abone olmayan insanlar yorum yapamıyor. Yani. Rahat ol. Ha tamam. Hani bazı isimler sana cevap vermeme ihtiyacı uyandırabilir diye düşündü sevgili eşim. Ondan ötürü beni uyardı anladığım kadarıyla. Sadece abone olan kişiler yorum yapabildiği için bir sıkıntı yok. Bundan bir yıl önce falan yaptığımız canlı yayınlarda çok sıkıntı oluyordu. Rica ederim ne demek? Memati Altınbakas sanırım farklı bir isimle canlı yayını izliyorsunuz diye düşünüyorum. Genelde YouTube'da eşlerin, çocukların isimleri evet. Hatice Hanımcığım çok teşekkür ediyorum. İşte biz de böyle mesela atıyorum şimdilik salı akşamı gibi başladık. Yine salı akşamları gibi devam ederiz. Belki canlı yayın konuklarım olur ki böyle bir şey planlıyorum. Böyle canlı yayınıma konuk alırım. Onunla sohbet ederim. Siz de gelir izlersiniz. Sormak istediğiniz soruları konuğuma bana sorarsınız. Bana da dilediğiniz soruları sorabilirsiniz. Dilim döndüğünce size yanıtlamaya, bilgim yettiğince cevap vermeye çalışırım. İpler hakkında, tığlar hakkında konuşuruz. 2 yıl evvel Mirafil'in gri beyaz siyah bir ipinden şal hırka yapmıştım. O günden sonra Mirafil'i aradım. Firmayı ama üretimi durdurulmuştu. Akrilik deyince sen hangisi? Evet o Mirafil'in altıgen hırka çalışmıştım. O ip akrilik bir ipti ama çok güzel bir akrilikti. Yani normalde akrilik ipleri hani böyle akrilik, polyester diye duyduğumuzda bir dururuz değil mi? Hani bizim için kıymetli olan nedir? İşte pamuktur. Yani bir de tabii pamuğun bile çeşitleri var. İşte Giza pamuk. Aynen kendimin ismi sizi ve projeye ilgili. Evet. Kedimin ismi diyor. Çok fazla hanımefendi var kedisinin ismiyle. Memati olur. Neden olmasın? Soy ismi. O kendi soyadıdır. Kendi soyadı. Var çünkü öyle şey de var. Yıllardan beri bizim katıldı. Hatta çekilişte hediye de çıkmıştı. Neydi? V ile başlıyordu. Viski söylemez oğlu. Evet. De köpeğin adı. Evet viski köpeğin adı. O kadar çok var ki onun için alışkınım o duruma da. Ne diyordum? İşte böyle. Bu kadar. Zeka bu kadar. Konu girince araya hemen unutuveriyorum. Viski söylemez. Ya Başak bir şey de bilme kurban olam. Ablam yeni geldim. O gelinliği biraz anlatır mısın? Nasıl muazzam bir çalışmaydı. Keşke ayrıntılı görseydik. Emeğine sağlık. Gelinlikten hemen hızlıca bahsedeyim. Gelinlik hepinizin tanıdığı çok sevgili, kıymetli bir oyuncu olan bir beyefendinin sevgili eşi için hazırlandı. Aynı zamanda eşi de bir oyuncu. Şimdi benim ismini buradan açıklamam ne kadar doğru olur bilmiyorum ama ya da söyleyeyim mi ya? Çok arada kaldı. Ben bilemem sen konuşuyorsun. Neydi? Yani sevgili Selim Bayraktar'ın eşi için hazırlandı o gelinlik. Üzerinde gördüğünüz kişi de, gelinliği üstünde gördüğünüz kişi de sevgili Emel Bayraktaroğlu. Onun için hazırlandı. Özel bir tasarım, yani üstüne 2 ayda hazırladık. İncileriyle, taşlarıyla, süslemeleriyle, kuyruğuyla en az herhalde bir 4-5 prova gördü. Yani o ancak size shorts videosu olarak gösterebileceğim bir sunumdu. Öyle bir gelinliğin YouTube videosunu çekmek yani benim için çok zor ve yani bir de kime yapacağım mesela ben onu? Ben mi kendime mi yapıp giysem acaba? Olur mu? Benimle bir fotoğraf çekilebilir misiniz? Tabii Eğer ki, o gelinliği kendime yaparsam. Tabii ki. Ya yaparsam kendime giyersem bir de fotoğraf isterim. O kadar. Gelin ama nerede?
Şöyle ne bileyim bir kumsalda falan çekilmek isterim Adnan Bey. Olur. Evimizin salonunda ya da evimizin bahçesinde değil. Yani bahçesi derken evimiz bahçeli bir ev değil bu arada. Apartmanın bahçesi, yanlış anlaşılmasın. Evlilik tazelersiniz diyor Sevda Hanım. Eğer bu sözü verirsen Tabii ki. ben de gelinlik dikerim diyordum, bak örerim yani. Uzun zamandır bir işler becerip kendi paramı kazanmaya çaba gösteririm ama hele ki bir şeyler alındıra bilmemişim, örgüye son ay gitti. Ya çok az tutuyor ya ekranda yorumu. Yarısında kaldım. Ya bu da iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemedim. Ben bir tane daha şuraya bir şey mi koysam? Tabletime falan mı koyup da Uzun takip zamandır bir etsem? işler becerip kendi paramı kazanmaya çaba gösteriyorum. Ama hele ki bir şeyler alındırabilmemişim. Örgüye son zamanlarda çok merak saldım. İnşallah bir gün alındırabilirim. Herhalde Azeri. Evet. Hı hı. Umarım gönlünüzden geçen nasip olsun diyeyim. İnşallah. Yani bu örgüyü hobi olarak başlayıp onu iş alanına çevirmek isteyen, bu bir kısmet işi diyeyim. Yani ben ısrarla her seferinde bunu söylüyorum. İnanın yani inanın bakın asla bir işim, örgünün benim işim olacağını asla tahmin etmezdim, düşünemezdim bile. Yani niyetine de girmedim. Her şey kendiliğinden aktı gitti. Sizi seviyorum, ben de sizin gibi olurum inşallah diyor hanımefendi. Hangi hanımefendi onu da görmedim. Ben de sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu arada yeni gelen tüm dostlar, şu anda canlı yayını izleyen dostlarım, yayını beğenmeden geçmezseniz beni mutlu edersiniz. Amanın örgü kadınım Fikom gelmiş de gelmiş. Selam. Ay Fikom, ne haber yavrum? YouTube'da ikinci canlı yayınıma hoş geldiniz. Burası benim kanalım. Her hafta salı akşamları program yapıyorum efendim. Yakında canlı yayınıma konuklar da almayı planlıyorum. Aslında şöyle bir şey mi yapsam ya da salı günü kendi başıma Damla'yla baş başa bak bir de programıma ad da koyuyorum. Bu kez en başta yaptım ben ya Sevda Hanımcığım, çok teşekkür ederim. Asım bayrakları Asas Fiko ablam geldi. Duydum ki aşkım YouTube canlıymış, koştum geldim. Sen duyarsın da gelmez misin? Ben bilmez miyim? Şimdi bir dakika. Yardımınıza ihtiyacım var. Ne yazık ki ben abone olamadım, olamıyorum. Allah Allah Hatice. Ama abonesiniz siz. Abone olmasanız yazamazsınız ki. Abonesiniz. Rica ederim. Ne demek demiş Sevda Hanım. Hoş geldin Fiko ablam demiş de Başak'cığım. Şimdi şöyle bir şey. Şu anda bu canlı yayına yorum yapabilen herkes kanalıma abone. Değil mi Adnan? Evet. Evet. Şeyden bahsediyorsanız eğer, katıldan üye olmaktan bahsediyorsanız o başka bir şey. O aboneliğin dışında bir şey. Sevda Hanım'ın aynı anda aynı şeyi düşünmüşüz Sevda Hanım. Hani o katıldan destek o başka bir şey. O abonelik ayrı bir şey. Diğeri o bir katıldaki özel bir aile olduk orada. 90 kişiye yakınız. Orası da kıymetli bir grup oldu benim için. Çok özeller. Her biri aynı sizin gibi. Orada olsanız da olmasanız da hepinizin başımın üstünde her zaman yeri var. O kadar kıymetli ki katıldı olamıyorum. Hatice Hanımcığım Allah Allah. Aslında bilmiyorum neden olamıyorsunuz. Azerbaycan'da mı yaşıyorsunuz? Hayır Hatice Hanım. Yurt dışında ama. Her ülkede yok. Her ülkede yok mu? Hatice Hanım siz yurt dışı evet ama Almanya, Hollanda, Evet, Belçika ya. oralardan var. Sesiniz huzur bir. Ay Tülay Hanım o kadar okuyabildim yine gitti. Neyse eşim de mutfağa geçti. Hollanda evet işte Hollanda'dan var. Nazan Hanımcığım merhabalar. Ya yurt dışından da hanımefendiler o kadar güzel destekliyorlar. Yani ne diyeyim ki Allah arttırsın 90 değil 900'ler. Aman 9900 aman. Güzel insanlarla, güzel sayılarla çoğalalım. Başak'cığım ben buradayım diyor. Adnan gittiyse mutfağa ben buradayım diyor. Bir suyumdan içeyim. Çok özür dilerim böyle ekranda Almanya'dan. Tuğba Hanım Almanya'dan. Bu arada Ilgaz'a geliyor musunuz hocam? Şimdi Hatice Hanımcığım inanın her yere geliyorum. Bak şimdi sayayım. 14 Eylül tekne turuna gidiyorum. Tekrar 18 Eylül Edirne'ye gidiyorum. Ondan sonra Ekim Mardin'e gidiyorum. Ondan sonra geliyorum 3 gün sonra da Ilgaz'a gidiyorum. Allah sonumu hayır etsin. Bakalım.
Yani şimdilik hepsine gidiyorum. Bir aksilik çıkmazsa, yoksa Hatice Hanım siz Ilgaz'da olacak mısınız? Damla Aktum'un askerleriz.com. Hayır. Damla Aktum'un şu gönlündeki canlarısınız. Asker falan yok. Canımsınız siz benim. Aa, ne güzel Hatice Hanım. İnşallah orada tanışacağız. Yani bir aksilik çıkmazsa şahanesiniz. Çocuk tedavisindeyken kafam dağılsın diye bakayım dedim. Geldiğim nokta çok farklı. Tedavim olmadı, o ayrı bir şey. Anlatımınız yine annem harika biliyorum. Bir de iyi ki varsınız. Bir de siz de iyi ki varsınız. Her şeyin de hayırlısı diyorum. Vakti zamanı vardır. Varsa kısmetinizde neden olmasın, hızlı okuyacağım diye. Ah sevgili Ledi, keşke senin yazdıklarını okuyabilsem ya. Damla yazmış ama Damla Hanım yazmış. Kiril alfabesi biliyorum dedim size, Damla Hanım'ı okudum. Ama ekranımdan cıp diye gidiyor yorum. Ay bu işi de sevmedim ya. Dikte de her şeyi her an okuyabiliyordum. Geri de gidebiliyordum. Acaba burada da öyle bir şey var mı? Aa bastım geldi bak. Damla Hanım Blogaderya Vam. Blogaderya. Aa, vallahi okuyorum ha. Unuttum zannediyordum. Bayağı okuyorum. Ben biraz çalışsam demek ki şakır şakır gene başlayacağım onu da konuşmaya. Bir zaten o kalmıştı. Ekrana dokunup ileri geri... Aa Başak, öğrenecek o kadar çok şeyim var ki şimdi gördüm. Katya da hi from Slovenya demiş. Hi from and kisses from Turkey Katya. Katya da bana o kadar güzel yorumlar yapıyor ki. Çok mutlu ediyor yani benim. Katya, you make me so happy always with your good messages. Onu da söylemiş olayım. Çünkü herhalde hiç yazmasa her gün bir 10 tane yorumunu görüyorum videoda. Başak'ın bir, Katya 2, bak söyleyeyim size. En çok rastladığım 2 isim. Her zaman hepsine cevap veremiyorum. Arada Adnan Bey de mesajlara cevap veriyor ama ikimizin verdiği cevaptan kesin anlarsınız hangimizin verdiğini. Yani ben ne kadar sıcak ve içtersem Adnan o kadar mesafeli ve uzak. Arada Adnan Bey de mesajlara cevap veriyor dedim de. Ama anlarsınız dedim ikimizin dilinden. Ne oldu ki? Yani mesajları her zaman cevaplayamadığımı da söyledim de maalesef. Damla Hanım sayende, aşkım böyle yapınca ekrana geliyor mesaj. Damla Hanım sayende büyük annesinin karesinin hırkasını maviyle maviye bağladım ve büyük annemin meydanına çok aşık oldum yayınlarınıza. Ya Ledi ya, çok teşekkür ediyorum sana. Bak bulaşma Adnan'a. Bulaşır mıyım? Bak kardeşin seni koruyor. Adnan'a bulaşma diyor. Selam çaktı. Ben yeniyim, inşallah bundan sonra beni de çok göreceksiniz yorumlarda. Ya Dilara Hanımcığım, Dilare de ama Dilara diyebilirim sanırım. Ben zaten senin cennete giriş biletinim. Ya Başak ya. Valla o kadar güzel hanımlarsınız ki. Yani varlığınızı hissetmek, yorumlarınızı görmek o kadar kıymetli ki. Hani burada şu masada var ya, şurası benim çekim masam. Bugünkü paylaştığım ne zaman yayında olacak? Cumartesi günü. Cumartesi günü yayında olacak. Evet. Ya şu anda abonelere özel açık ama cumartesi günü de bütün takipçilerime özel yayında olacak. Öyle söyleyeyim size. Hatice Hanımcığım 100 gram o kadar tatlı bir parça oldu ki yani onu biraz daha uzun örüp böyle diz üstünde örüp çok farklı şekillerde de kullanım alanı sağlanabilir. Yani tiril tiril, ipi de çok güzel. Bugün Songül'cüm de giymişti. Ona da ayrı yakışmıştı. Çok yakışmıştı. Hatta dedim Songül o senin olsun. Çok yakışmıştı çünkü. Bu arada şöyle yeni gelenlere de göstermiş olayım. Yeni elbise. 2 tane daha elbise yapıyorum. Evet Hatice Hanım, çok yakışmıştı. Kullanışlı bir parça. Hatta şöyle söyleyeyim, bence o ipin zaten renkleri var ya. Başağım teşekkür ederim. O ipin renkleri var. Valla 4-5 tane ör. Çünkü bir günde de örülebilen bir parça. Kıyafetlerini tamamla. Şöyle söyleyeyim, sonbahar, kış şöyle beyaz bir gömleğin üstünde o kadar güzel bir aksesuar olur ki. Yani bir anda o beyaz gömleğe bir hareket gelir. Çok şık durur. Yani tabii şimdi ben böyle söylüyorum ama hanımların o kadar güzel yaratıcılıkları, o kadar güzel fikirleri var ki
Ben bir şey yapıyorum, paylaşıyorum, bir bakıyorum üstüne bir koymuşlar, bir şey daha koymuşlar. Parça almış başını yürümüş. O kadar güzel olmuş ki ben de sizlerden çok şey görüyorum. Çok ufkum açılıyor sayenizde. Yani böyle birlikte örmek, hani her zaman diyorum ya, beraber öreceğiz, beraber örelim. Yani gerçekten beraber örmek çok keyifli. 1 kilo ben de Cümbüş Yumaklar'dan aldım. Daha tabii ki de orada Türkiye'de 1 ay sonra kavuşacağım. Cümbüş hırka için mi? O da başka bir güzel oldu. Kışlık, evet, moherler, tavşanlar. Onu da örmesi bir keyifli ki Hatice Hanım. İnşallah Ilgaz'da görüşmemiz nasip olur da orada bir beraber yan yana da öreriz Cümbüş'ten azıcık. Çok keyifli bir hırka. Onda da her türlü ip var. Yine dokuları uygun. Aynı aslında bunun gibi, biliyor musunuz? Ama tabii onun kalın ipleri olduğu için daha büyük düşüyor motifleri. Yaptığın çantaların tekrar gelir mi? Çok güzelleri, yetişemedim. Ya aslında var niyetimiz Başak, biliyor musun? İnşallah, inşallah Hatice Hanımcığım. Bunun gibi o da. Ama bu motif bir sıra daha küçük ona göre. Bizim bir cümbüşümüz bilem yok. Fikriyem. Diyeyim mi sana? Şimdi Fikriye Hanım. Değil mi? Şimdi burada YouTube'dayız ya. Başka türlü. Fikriye Hanım. Fikom. Örerim ben sana. Cümbüş de örerim. Hepsini öreriz. Cümbüş Cümbüş Yollar şarkısıyla bir video, bir Reels çekemeyecek miyiz biz? Cümbüş hırkası ören ve bir araya geldiğimiz herkese çekelim. Ankara'ya tekrar ne zaman yolunuz düşer acaba? Ya Ankara'ya yolum acaba ne zaman? Ya çok istiyorum, biliyor musunuz? Bu arada Fiko geliyor. Eylül'de geliyor. Onların düğünü var. Ben de çok istiyorum gelmek. Öreriz tabii Fikom. Örmez miyiz? Bir motif senden, bir motif benden öreriz gider. Yalnız bakın. Ojemle tırnaklarımın uyumu, yani ne bileyim işte, uyum deyince de ben dermişim. Ya uyumu çok seviyorum ya. Şimdi ayağımdaki terliğimden onun tırnağına kadar sarı yani. Böyle de bir ruh hastalığı. Seviyorum. Ördüğüm iple bile uyumlu olacak. Şu anda bazen projeleri yaparken yaptığım işle tırnaklarımın rengi uyumlu olmuyor. Ona takılıyorum ama vaktim de yok. Çıkart, sür, yeniden yap. Olsun diyorum. Bu da böyle uyumsuz olsun diyorum. Yani ne yapayım? Şimdi şeyi de göstereyim size. Bu bu elbisede bir zemin rengi yok. Aynı cümbüş hırka gibi. Onun için her motifi ördüğümde bir sonrakine ekliyorum. Mecbur da böyle arada minik minik motiflerden. Dün canım Yeşim, ekip arkadaşım Şeyma Hanım, damlamı da alın gelin olmadı Ankara'ya. Damlamı da alayım geleyim olmadı Ankara'ya diyor Fiko. Zaten Damla'nın hiç gönlü yok. Düğünce oluruz Fiko, ama ben teknede olacağım. Teknedeyim ben. Şeyma Hanım, siz gelin tekneye. Açıklanmadı o herhalde. Herkesten önce, yani organizasyonu yapanlardan önce ben açıklıyorum. 14 Eylül'de saat 12 ile 4 arası, 12 ile 16 arası Beyinden kalkacak bir tekne turu. Tekneyle Boğaz'ı gezeceğiz. Teknedeyken de öreceğiz. Teknedeyken de örmedik demeyeceğiz. Evet, tekne bozdu işi. Morallarım bozuk. Morallarımız bozuk. Fikom düğüne gidiyor. Ben tekneye gidiyorum. Ayrı düştük. Yapacak bir şey yok. Bu Fiko'nun düğünleri bitmiyor anam. Onun düğünleri bitmiyor. Bazen bana da oluyor. Ojene bilekliğine bakmaktan motifi kaçırıyorum. Bakayım diyorum, ne takmış iki gözümün çiçeği. Ya o ojeye takığım ben. Şimdi kullandığınız hangi ip hocam? Hatice Hanımcığım, önümdeki ipler, bakın bu mesela o bugün paylaştığım Songül'ün giydiği bluzun ipi. İşte gene geçenlerde ördüğüm askılı bluzun ipi. Pullu, simli, viskon, buklet viskon. Bakın, buklet viskon. Bu yeni gelen viskonlar. Son. Hani Meryem'in de yıldız motifle yaptığı. Cümbüş bu şey işte. Elbise yani. Cümbüş elbise diyelim. Onun ipi. Önümdeki ipler sadece yazlık. Ama cümbüş hırkadakiler moher, tavşan, yünlü ipler. O kışlık. Renklerim güzel. Renklerim güzel olacak. İşte diyorum ya, ilkini aynı renklerle yapacağım.
kendi yaptığımın aynısıyla çok fazla akrilik polyester ipim var. Neler yapabilirim? Akrilik polyester ipten bahsediyorduk. Tam da Nazan Hanımcığım, tam da onunla ilgili konuşurken olay başka konuya geçtim. Şimdi normalde akrilik polyester iplerle önceden böyle patiklik ip oluyordu. İşte lif örülen ipler oluyordu onlar, ama şimdi şöyle söylemek istiyorum. Normalde her zaman diyorum ya, %100 koton ipleri tercih ederiz, ama kullandığımız hemen hemen bütün ürünlerde, günlük hayatımızda da üstümüzde giydiğimiz ürünlerde pamuğun yanı sıra bir miktar akrilik karışım da var. Benim Bilhayal'den aldığım ipler hala duruyor. Daha onlara sıra bile gelmedi. Gelecek Başakçığım, onu bitireceksin. Şimdi şöyle söyleyeyim size, bakın. Benim mesela bu elimdeki Yarn Art'ın Summer'ı. Bu ipin karışımı, o yeşil ojeler ne güzeldi. Bir dönem kalıcı oje yaptırıyordunuz diye arada açıp yeşil ojeli videoları izliyordum valla. Allah'ım, işte böyle güzel gözle bakanlar öyle söylüyordu. Ben o ojeleri yaptırdığım zaman ama ne laflar işittim. Bana neler yazdılar. Bana neler dediler. Hatta eşim hala onun taklidini şeyini yapar. Bir de midem Y ile yazılmıştı, hatırlıyor musun? İğrenç de Y ile yazılmıştı. İğrenç de Y ile yazılmıştı. Pis tırnaklarına bak, iğrenç. Midem bulanıyor. Evet. Örgü örüyorum ya. Sanki sanırsın ki yemek yapıyorum. Yani örgü örüyorum ki, kaldı ki ben yemek yaparken beni mutfakta bir görmeniz lazım yani. Ben hiçbir zaman çıplak elle yemek mutfağa girmem, eldivenliyimdir yani. Çok, o konularda çok hassasım. Gerçekten espri yapmıyorum, ciddi söylüyorum. Eldivenle çalışıyorum. Beni yakından tanıyanlar da çok iyi bilirler. Fikriyemin bu konuda fikirleri vardır. Örün ve kötü düşünceler gider. Damla Hanım iğne şiş tedavi ediyor. Damla Hanım'dan güzel büyük anne kareler. Şey demek istiyor yani. O kadar iyi geliyor ki diyor, tedavi ediyor ördükleriyle. Başak ne demiş? Adresini ver. Adresini bilmiyorum ki, ama Başak neler diyorlar bağda, neler desinler ya, olsun. Güzel şeyler söyleyen kadar, seven olduğu kadar sevmeyen de olacak. Zaten ne demişler? Herkes sevse orada bir anormallik olurdu yani. Tabii birileri sevmeyecek. Var dünya yansa çıkarıp tele bakmaz o eldivenleri. Telefonu açmıyorum, mesaj yazmıyorum ya, eldiven varken elimde. Bir şey olmuş. Arkası kaynamış bizim kızlar grupta. Benim tek söylediğim, şu anda yemek yapıyorum, eldivenleri çıkarınca size yazacağım. Dünya yanıyor ama. Önce Türkçe öğrensinler. Ya birkaç kişiyi öyle uyardım. Ya ben hani yemek kanalı olmuş olsam, mutfakta çalışıyor olsam ya eyvallah, gene hani saygı duyacağım da, yani midesini bulandıracak örgü örüyorum ya. Hani niye midem bulansın ki? Onu anlayamadım. Ama var. Ben burada kötü bir gün var ya, size bana yazılan yorumları ben böyle bir liste yapayım, okuyayım. Ya tabii ki çok güzel, asıl yani nasıl anlatayım ya, 1000 tane güzel yorum varsa 5 tane kötü ya var yok, ama işte o mu insana, niye ona daha çok takılıyorsun? O kadar güzel yorum var ama gidiyorsun mesela, biri kötü bir şey yazıyor. Ya bir de var ya, hani derler ya, aman yazarlarsa yazsınlar, hiç umurumda değil, bana ne, benim umurumda değil falan. Ya ben öyle biri de değilim. Ben takılıyorum arkadaş, yazmayın ya. Kendi midesi olsa güzeli, midesi almıyor ondan. Kendi midesiz. Yani işte. Yani ben takılıyorum. Ben rahat insan değilim. Kimin ne dediği benim umurumda. Bana ne denildiği benim umurumda. Ne yapayım? Takıyorum ben. Ondan sonra sadece böyle işte minik bir cevap verip geçiyorum. Bazen de vermiyorum. Çünkü daha tam cevap verecekken telefonum çalıyor. Açıyorum. Sakın bir şey yazma. Acaba kim? Siz bildiniz. Kim olduğunu anladınız. Neyse diyorum, tamam ya, yazmayacağım zaten. Olsun. Diyorum ya, işte ne yapalım? İyiler de olacak, kötüler de olacak. İyi yorum da gelecek, kötü yorum da gelecek. Eleştirilere yine söylüyorum, ısrarla söylüyorum. Eleştirilere her zaman son derece açığım. Herkes dilediği kadar eleştirebilir. Saygı çerçevesinde. Fiziksel özellikler, işte taktığım, takıştırdığım, giydiğim, giyiştirdiğim şeyler hariç. Tabii ki. Diye düşünüyorum. Bizim YouTube komiseri. Evet, YouTube sorumlumuz. Polyester ipler hediye gelmişti. Battaniye. Polyester, ya şöyle bir şey söyleyeyim.
O polyester ipler, hani bu bizim lif ipi, patik ipi dediğimiz ipler oluyor genelde. Ben hiç örmedim ama bundan böyle yıllar önce, daha hani bayağı bir önce, hani bu kadar çok çeşit, bu kadar çok seçenek yokken, ip seçeneğimiz o kadar azken, teşekkür ederim Başak, o kadar azken o iplerle insanlar valla battaniye de ördü, kıyafette ördü, hırkada ördü, yelekte, ya o yelekler falan, hani o gelin yelekleri falan denilenlerin çoğunun içinde akrilik ip var. Hatta %100 akrilikle örülenler bile var. Yani tabii cildimizde, hani birinci derecede cildimize değen şeyin %100 koton olması kıymetli, önemli, ama onun üstüne giydiğimiz her şeyi zaten %100 koton giyemeyiz. Anket başlattım. Ne anketi başlattın? Dedim ki dişi Russian Blue kedi için Ay biz hala isim arıyoruz ama bir şey isimlerden söyleyeyim. hangisini seçerdiniz? A şıkkı Şila, B şıkkı Gümüş. He. Ama biz bir ismi daha beğenmiştik ya. Keşke dördüncü, üçüncü de ekleseydi. Şila ve Gümüş'te kaldık en son. Ay bir şey daha vardı. Şila ve Gümüş'te en son. Bana geldi bu ne dedim diyor Fikriye. Ya burada niye ben Fikriye diye yazıyor ya, sürekli Fikriye diyorum başka biri gibi ya, bir tuhaf Çünkü oluyor. kadının adı Fikriye. Siz niye Fiko diyorsunuz? Çünkü o benim Fikom. Şu anda Gümüş önde gidiyor. Ama 55'e düştü. Şu an çok yaklaştılar. Nasıl ya? Kaç kişi oy verdi ki? 2 kişi verdi. Yo. Ben arkadaş burada canlı yayını ben yapıyorum. Olayla hiç alakam yok. Benim hiçbir şey gördüğüm yok. Şu anda Şila %45, Gümüş %55. Bir şey söyleyeyim mi? O zaman ben bir şey söylemek istiyorum burada. Bu iki ismi, birimiz birini istiyoruz, birimiz birini istiyoruz. Söyleyeyim mi kimin hangisini istediğini? Söyleme, tahmin etsinler. O zaman hadi. Onu da anket başlatayım. Hadi soruyorum. Şila'yı kim istiyor, Gümüş'ü kim istiyor? Birini Adnan istiyor, birini Damla istiyor. Bakayım kaç kişi bilecek. İlk başta söylemeyelim. Yazılan yorumlardan anlayalım. Sizce Gümüş kim diyor, Şila kim diyor? Ben hangisini istiyorum, Adnan hangisini istiyor? Çocuk bizim yüzümüzden, yaşına gelecek ismi yok. İsim bulamadık ya. Kızımın adı Gülsüm olunca Gümüş geldi aklıma. Tamam Hatice Hanım. Yani Hatice Hanım boşu boşuna Gümüş'e verilmiş bir olay. Morluk var herkese gelen bildirim arkadaşa mavi olmak yeğen. Gümüş sanki Damla demiştir. Damla Gümüş. Bilemiyorum. Ben verdim oy Gümüş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Benim canlarım beni biliyorlar işte. Peki nasıl anladınız ya? Evet Gümüş ben diyorum. Bir Şila o dakika diyor. ama çok yaklaştı şu an sonuçlar. Şila %46, Gümüş %54. Ama ben Gümüş dersem orası var ya fırlar. Gelen bildirim morluk arkadaşlar, mavi isim yani. Gümüş Damla diyorum. O zaman bir şey söyleyeceğim. Şimdiye kadar canlı yayına kaç kişi girmiş hayatım? 489. 489. Bu sefer bugün beni kimse, geçen sefer ne kadar güzeldi. Ne güzeldi. 1500 kişi falan izlemişti. Ama 2 saat yapmıştım. He. Yani 500 kişi 33 beğeni. Aşk olsun. Bak yine beni beğenmemişler aşkım. Sen de ankete takıldın değil mi? Gümüş arayı açtı, bir bozuldun. Hissediyorum şu anda. Yo %54'ü %46. Bir bozuldun gibi geldi. Evet Başakçığım ya, unutuyor herkes beni beğenmeyi. Bana bakar mısın, burada var ya. Allah'ım hayatta yapmayacağım şeyleri yapıyorum ha. Tam bir YouTuber gibi oluyorum ya, çok heyecanlı. Gümüş 57 oldu. Beğeni 35 oldu. Damla Hanım sadece bir öneri, çarşamba yapsak bu canlı sohbetleri tam hafta ortası. Neden olmasın? Yani şöyle bir şey yapalım. Sezonda belki de öyle yaparız. Şimdi bu aslında sezona bir ne diyeyim alıştırma. Hatta haftada 2 kere istiyorum. Hatta ekrandaki dolar işaretine de bastırayım mı tam olsun. Ya Allah'ım ya. Başak artık o kadar da değil.
daha neler. Yavrum ne diyordum? Bu bir alıştırma yayını ya. Şöyle diyorum. Haftada 2 kere yapabilirim. Birinde dediğim gibi baş başa birlikte örgü örer, sohbet ederiz. Diğerinde ise konuklarım olur. Yani atıyorum bir gün konuklu yayın olur, bir gün baş başa sohbet olur. Konuklu yayınlarda da tabii ki bizim kendi camiamızdan olur. Farklı yerlerden, farklı alanlardan olabilir. Neden olmasın ki Adnan, birçok kişiyle sohbet edebiliriz. Çok fazla kişi var çünkü. Rutine dönerse mükemmel olur diyor. Yani gerçekten bir böyle program gibi oturturuz. Ben bir daha canlı yayınlara katılmam herhalde. Neden? Şile 39'a düştü. Moralları bozuldu. Var ya bak bir şey söyleyeyim mi? Fiko sırf sen üzülme diye gidip Şile'ye oy vermiştir. Orada kimin neye oy verdiği gözüküyor mu? Gözüküyor. Fiko neye oy vermiş? Bak bu çok önemli bir detay benim için. Bu arkadaşlığımızın geleceğini belirleyecek. O zaman daha bakmıyorum onlara şu anda. Tamam ama görebilecek miyiz? Anketi sonlandırdıktan sonra tabii ki göreceğiz. Fikom. Bu arada yeni bir şey öğrendim. Mesela YouTube'u gizli yapıp bizi izleyenleri falan görebiliyorum. Ne demek o? Yani göstereceğim sana yayından sonra. Gizli moddan izleyenler var. Evet. Çok enteresan geliyor böyle şeyler. O ne demek yani? Gizli niye izliyor? Bilmiyorum. Yani Gümüş demiş. Bacım. Bacım. Bak ne diyeceğim. Fiko da benim konuğum olur ya. Aslanlar herhalde gibi canım, YouTube'da. Herhalde. Olursun değil mi Fiko? Ben Mia Hobi. Benden de size kocaman kalpler. Hoş geldiniz. Valla Şila Damlacığım. Vay. Şimdi Derya benim Deryam mı acaba? Bakıyorum. Dereye. Derya benim Deryam mısın? Deyra mısın? Böylelikle anlaşabilirsin Şila dedi. Eğer Deyra'ysa. Evet. Ama sen bizim yeniyi gördün mü Derya? Sadece aboneler izlediğin ne diyor? Başak bir şey demiş. Sadece abonelerin izlediğinden gizli sekmeden açılan sayfadan tepeden izlerler. Evet. Ay ne gerek var ki insanın gizleyip kendini izlemesi ya? O da bir değişik ha. Arkadaş. Ne olacak yani? Nedir yani? Arkadaşlar Şile bir atağa kalktı. Derya bak Derya. 45-55. Yani 2 kişi daha oy verirse anketi kapatacağım hemen. Çok adilsin. Demokrasi. Evet farkındayım. Selda Hanımcığım hoş Mouse geldiniz. kümesi, demokrasi onda. Derya aşk olsun. Gümüş Damla demiştim. Şila Adnan demiştim. Neyse. 48-52. Hani ne oldu? 48-52. Annem de Lila diyor. Zehra teyzem de Lila diyormuş. Lila. Ama kedi ne rengi? Lila rengi kedi mi olur zaten Adnan? Yani Lila isminin güzelliğinden Lila. Şila Lila. Gümüş. Şila. Bak Derya Şila diyor. Ya sonuçta bu kediye yanlış yazdım. Şila biz anladık ya. Lila ne değil ya? Şila diyormuş. Anlamadım. Zehra Şimdi teyze de anladım. Şila diyormuş. Ama Zehra teyze o zaman oy versin. Adnan abi Şu an demokratik bir seçimdeyiz. Başak'ın yazdığını okudun mu? Ben herkesi tanıyorum burada. İyi oluyor, iyi. İyi oluyor. Neyse. Tamam. Var ya hani benim öyle çok tanıdıklarım var. Yıllarca annesi ve babası koydukları çocuğa ayrı isimle seslendiler. Bu bir gerçek. Şimdi kim olduğunu söylemeyeceğim de bir de cepten yayın açıp oradan da gümüş oyu kullanayım Adnan abi. Tamam demokratik seçim için annemden de oy gelecek Adnan. Çok teşekkür ederiz. Evet eşimin adı Adnan yoksa Hatice Hanım sizin de mi eşinizin adı Adnan? Evet. Nasıl izliyorlar? Şeyma Hanım da gümüş oy verecek. Herhalde. Evet Hatice Hanım. %50-50 şu an şartlar. Şu anda şartlar %50-50. Şu anda devam eden anketimizde ikinci patilimizin adını bulmaya çalışıyoruz. Kaç haftadır adını bulmaya çalışıyoruz. Bir de şöyle bak bilsinler. Birincinin adı Mamuş. Yağmur.
Yağmur ama Efendi gibi adını söyleyelim önce bir. ama Yağmur deyince bakmıyor. Şimdi Yağmur, Yağmuş ve Mamuş gibi Yeşim. Aa neler oluyor? İyi akşamlar Yeşim gel. Yeşim çabuk ankette oy ver hayatım. Yeşom. Benim Yeşom oy verecek. Bir dakika Derya anlatır ona, sen anlatma. Bak Derya ne diyor? Zehracımdan dedi, Zehra teyzem. Tamam çok güzel. Yeşim çok vermiş oy. Neye verdi Allah aşkına söyle. Şılak sos. Şila demiş. Tamam çok güzel. O taraftan tamamız. Vay. Ve şu anda Şila önde. Vay arkadaş ya. %52, %48 Şila Vay önde. arkadaş ya. Bağrıma bastım canım dedim. Benim kedimin adı da Mia demiş. Hatice Hanım. Aslında Mia da çok vardı aklımızda. Biz seninle gecenin bir yarıları az asansörlere binip soğuk sandviçler almaya gitmedik Derya'm. Pendik'ten oylar tamam diyor. Ajans, Anadolu Ajansı bekliyoruz efendim. Ah Derya'm ah. O soğuk sandviçleri seninle adının tam anlamıyla soğuk sandviçi almadık. Ne diyeyim? Ah Fikom. Ne varsa gene sende var. Örgü kadınım benim. Evet. 25 oyla anketimizi tamamladık. Ben o pijamaları fotilerimizi ifşalamaz mıyım Derya? Sen istedin. Ya. O soğuk sandviçleri Yaşam biz biliriz. Bir Derya bilir, bir ben bilirim. Ay, gecenin bir vakti saat 1'de otel soğuk sandviç veriyor. Burada şimdi merak edenler de olur. Kampa gidiyoruz ya. Adnan yüzdelik geçince niye kapattın? Kapattın mı gerçekten? Ay iyi akşamlar Neşe Hanımcığım. Hoş geldiniz. Derya'm. Ah Derya'm. Gittik saat 1 örgü kampında. Karnımız acıktı. Dediler ki soğuk sandviç çıkacak. Burada sana anlatıyorum. Karşımda o kadar hanımefendi var. Ana. Biz Derya ile üstümüzde pijamalar otelin asansöründe gideceğiz. Sadece ikimize de değil, odada bekleyen 200 kişiye daha. Anket sonuçlarına bakabilirsin burada. Yazıklar olsun. Niye kapatıyorsun? Çünkü kazandık artık, tamam. Nasıl kazandık? Bayağı. Canlı yayın bitene kadar niye devam etmiyor? Ben kabul etmiyorum. Etmiyorum. Sonra anlattım yarım kalıyor. Kız ilkinde Hüsna yoktu. İkincisinde sen Hüsna da var dedin. Derya ama asansörde biz seninle ikimizdik. Hüsna yoktu. Nasıl oldu peki? Ama sonra yanımızda Hüsna da vardı. Olaylar çok hızlı gelişiyor. Yetişemiyorum. Şila daha kolay çağrılıyor Damla. Evet. Bak Yaşam gene beni bir miktar ikna etme çabasında. Sonra evet Derya asansörde biz ikimizdik. Ben fotoğraflardan biliyorum. İkimizin var ya fotoğrafları. Muhteşem fotoğraflar. Muhteşem. Ne içtiysek kız su içtik. Ne içtik? Ama Hüsna neredeydi gerçekten? Nasıl oldu? Eğer milyoner olsaydım Damla için iplikle dolu bir gemi alırdım. Ya Ledi ya inanmıyorum. Bakar mısın bana ne yazmış? Ama Hüsna niye arkadan gelsin ki peki ya? Onu da anlamadım. Aynen Hüsna. Aşağıda Hüsna'yı hatırlıyorum. Ama asansörde Hüsna'yı asla hatırlamıyorum. Ama aşağıda vardı Derya Hüsna. Damla 3. seçenekliydi isimde. Neydi? Bir daha mı anket açıyorsun? Evet. Sen de. Süper demokrasi. Hayır haftaya açarız. Tamam. Haftaya hatta başlık öyle atarız. Ona göre. Tamam. Evet Derya. Ben de hatırlayamadım. Fikom. Burada Fikom'da. Aynur Hanımcığım hayırlı geceler. Çok teşekkür ediyorum. Siz öyle görmek istediğiniz için öyle görüyorsunuz. Eksik olmayın. Yeni gelen dostlar canlı yayınımı beğenmeden gitmeyin. Canlı yayınımı beğenmeden geçmeyin. Nasıl ama? Olacak mı bu iş? Yapabiliyor muyum aşkım? Evet. Gayet Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Videomun sonuna yaklaşırken dermişim. Şimdi beni takip edenlerin hepsi yakından biliyorlar. Yaşa. Aha bak yavrum. Bendeki bu kadar oldu. Bir de bunlar var. Bir de bu var. Bu kadar çalışabildim bugün. Ben bugün niye bu kadar az çalıştım? Ne yaptık biz bugün?
Börek. Ya bir tek börek mi yaptık hayatım? Ha, çekim yaptık. Çekim yaptık. Ne yaptık biz diyorum. Bir de börek. Börek değil yalnız. Börek. Börek. Burada bayağı cahilim. Börek mi? İngiliz anahtarı ne anlama geliyor? Onu Başak bilir. YouTube uzmanımız Başak. Başak'cığım, İngiliz anahtarı ne anlama geliyor yavrum burada? Ya nazar değdi diyor. Niye değdi? Yeni gelen arkadaşlar. Bir dakika, hemen Yeşim'e de bir İngiliz anahtarı veriyorum. Ne demek o? He, o da mı moderatör? Evet. He. Ya Yeşim'e de İngiliz anahtarı veriyor deyince ne yapacak Yeşim İngiliz anahtarını diyorum. Şila'ya oy veren herkese İngiliz anahtarı. O zaman Derya ile Zehra teyzemi, mi? Fiko'ya yok mu? Ne diyor Yeşim? Fiko'mun? Dur. Ne diyor? Aa! Ne diyor? Yeni gelen Fiko'mun isminin yanı. Fiko'nun isminde de varmış. O da moderatör yaptım geldiği gibi. He. Adnan kafasına göre takılıyor işte. Kızlar idare edin. Bende var zaten diyor. Bak geri alır, sus Fiko. Çaktırma. Şila'ya oy verenlere veriyormuş çünkü. Çok adil bir eşim var. Ay, balkonda kanka elimde İngiliz anahtarı kaldım öyle diyor. Yayın sonunda anahtarı toplamanın Almanca ama bakıyorum. Yazık, bana güvendi ya. Ay Allah'ım yarabbim. Ay, bir de bugün diyor ki canlı yayına girerken beni diyor lütfen canlı yayına dahil etme. Beni olaylara dahil etme diyor. Beni bırak ya diyor. Benim işim gücüm var diyor. Yine nasıl oldu geldi canlı yayına dahil oldu. Yok Adnan, ben sensiz canlı yayın yapamıyorum. Sen benim adeta bir Safiye ile Faik gibiyiz biz seninle ikimiz. Ne bileyim Edi ile Büdü. Yani canlı yayın eşimsin sen benim. Evet, çok güzel. Çok güzel. Niye? Bak ben kendimi Safiye yaptım da sen Faik olmaya mı üzüldün? Yani. Almışsın Fiko'nunkini. Ay Adnan çok hainsin. Gümüş derken düşünecekti. Ay sen ne kadar Yani Fiko sen daha hala Adnan kardeşim de. Bak asansördeki foto. Evet ben çok iyi biliyorum. Derya, bende de var o fotolar. Hüsna yok. Hüsna muhtemelen havuzdan yanımıza geldi. Ha, gel, yok vermişsin geri. Küçük bir şaka yaptım ona. Yeşim Hanım'dan da almış. Yo, damlama da bak hele kibar kibar örüyor, ne işler çıkıyor diye. Ay ben anlamadım, Yeşim ne dedim ha. O kadar hızlı aktı ki kıyamaz o bana. Kıyamaz sana. Adnan kardeşin kıyamaz, Damla kıyar. Şimdi ne diyordum? Bu elbisenin kırmızılısı benimkinin aynısından bir tane daha örüyorum. Mavi, turkuaz ve morlusu şu anda kimde? Şu anda canlı yayını izleyenlerden birinin elinde. O da bana morlusunu örüyor. Acaba kim? Hadi anket aç. Kim örüyordu? Kim örüyor? Kim örüyor? Yaşam örüyor. Yaşam. Dün Yaşa aldı gitti. Ne yapsam kârdır sana dedi. Ağustos'ta yetiştirmek zorundayım ya. O bana destek veriyor sağ olsun. Evet efendim, 1 saat şaka maka gene havadan sudan derken, evet, dil çıkaran kişi, gözünü kırparaktan dil çıkaran kişi örüyordu. Benden fayda yok diyor. Evet Derya, ben bugün zaten iyice anladım. Onu çok iyi anladım. Şimdi diyorum ki bunu bir standarta oturtmak, ya bunlar hep bizim aslında test yayınlarımız, öyle söyleyeyim size. Gerçekten ya canlı yayın yapmayı seviyorum. Sizlerden de çok fazla talep geliyor ve ben YouTube'u seviyorum. YouTube'da olmayı, burada canlı yayın yapmayı seviyorum. Buradaki kurduğum gönül bağlarını daha çok seviyorum. İşte buradaki hanımlarla birlikte örmekten çok keyif alıyorum ve önümüzdeki sezondaki niyetim soru cevap oturumu diye bir şey keşfettim. Şimdi onu denemek maksatlı bir şey istiyorum. Sorabilirsiniz diye bir yazı yazıyorum şu anda. Değil mi? Bunu görüp
soracak insanları merak ediyorum. Genele verecek mi Tamam soruyu? Başak. Başak ben orada gidebilirim. Evet. Ne yapıyoruz şu anda? Bir şey daha test ediyoruz şu anda. Öğreniyoruz aslında hanımlar biz de. Sorabilirsin diye bir poll açtım. Şimdi oradan bakabilirseniz He. bakalım bunu ekrana veriyor mu sorulan soru yoksa bizim teyidimize mi muhtaç? Şu an bir soru bekliyorum yani. Sizlerden içinizden birisi herhangi bir soruyu sorabilir mi bize rica etsek? Ama o açmış olduğu portaldan değil mi? Evet. Oradan sorarsanız, eğer görebiliyorsanız bana soru sor kısmını oradan sorarsanız. Ama ben direkt gördüm. Bugün kaç tane motif ördün canım? Ama Derya yazdım diyor. Muhtemelen Derya doğruyu yaptı. Bir saniye. Çünkü Derya'nın sorusu Şu an gözükmüyor. orada gözükmüyor sorular. Ama Yeşim'inkini gördüm. Derya'nın yazdıysa Derya soru görmüyorum. Sordum diyor Derya. Tamam. Fiko da sormuş mesela neden kilidimi alıp geri veriyorsun? He. Damla Hanım kaç yaşında başladınız örmeye? Bugün kaç tane motif ördün canım oldu mu? Bunlar genelde çıktı mı? Çıkmadı. Hayır. Yeşim'inki çıktı ama. Yeşim çünkü oraya yazmadı. Yeşim direkt yoruma sordu. Anladım. Düz kadın ya. Niye gizli saklı sorsun ki? Dümdüz sordu. Tamam ben öğreneceğimi öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Soruyu gönderdin yaz. Ama Yeşim senin sorun direkt ekrana geldi. Hayır sadece Adnan abi sordu. Sadece Adnan abi gördü diyor. Soruları şu anda sen görüyorsun sadece. Evet tamamdır. O zaman şöyle yapalım. Bak. İşte baş başa canlı yayın yaptığımızda o soru portalını mutlaka açalım. Kim ne sormak istiyorsa her türlü soruyu sorsun. Sen o soruların içinden cevap verebilmek, yani engellediniz mi beni diyor Derya. Derya moderatörsün sen. Kendini engelleyeceksin engelle. Her türlü yetkin var Derya şu anda senin. İngiliz anahtarın var kızım, farkında değil misin sen bu yetkinin? Lütfen. Onu açalım. Salı, Perşembe mi? Nasıl yaparız? Onu oturturuz. Şimdilik bir günle gidelim. Haftaya Salı mesela yine görüşelim. Ha Derya, hayır yapabiliyorsunuz, mavisiniz, engellenemezsiniz diyor. Bir de onlar engellenemiyor ha? Hem moderatör. Tamam. O zaman benim bir şey söyleyeceğim. Sen yokken de benim sırtım yere gelmez burada bu kadar moderatör varken. Zaten ben bu güvendiğim bütün insanlar o yüzden moderatörüm. Bildiğim diyelim, güvendiğim derken tanıdığın. Yoksa bildiğim, diğer kişileri nasıl tenzih ederiz yani. Onlar arkadaşlarımız olduğu için diyelim. Tabii ki. Yani benden de size kocaman kalpler. O zaman haftaya Salı yeniden görüşelim. Bu defa beğenimiz geçen haftayı geçti 44. Geçen hafta 42 idi canım. nasıl hatırlıyorsun ya? Ben bilmez miyim Derya'm? Siz varken hiçbir şey olmaz bana. Benim arkadaşlarım yanımda, sağımda, solumda, önümde ol. Bak arkamda demiyorum. Yanımda, sağımda, solumda, önümde olsun benim arkadaşlarım. Ben onlara her türlü yetişirim. Haftaya Salı müsait olanlar efendim Damla ile baş başa bu nasıl bir program ya? Damla ile baş başa programında dur bir dakika. Profesyonel bitirmek. Haftaya buraya cimicim kuracağım bir tane. Yukarıdan çekeceğim bunu. O çok havalı. Kurmazsan. Aslında arkadaşlarım buraya konuk alalım. O zaman ben onlarla konuşmaktan burada... Damla ile divandayız. Yüce divandayız. Diğer konu ne oldu Damlam? Hangi konu vardı? Tövbe estağfurullah. Diğer konu? Müsait oluruz efendim. Çok teşekkür ederim. İçerik. Tövbe estağfurullah. Diğer kanal. O kanalla ilgili de ön çalışmalar. Söyleyeyim mi orayla ilgili isimleri? O kanalda da ilgili isimler var. Onları da yaptık. Hatta biri gider açar mı ya? Söylemeyelim değil mi şimdi? Açalım, kanalın adını koyalım. Evet tamam. Öyle yapalım. Çünkü çok güzel isim bulduk. Hatta görsel bile hazırladık. Anladım Başakçığım ama burada demeyeyim. Çünkü gerçekten hatta bulduk. Hem kanalın ismini bulduk hem de kanalın açıklamasına yazacağımız yazıyı bulduk.
Ben aynı ay içinde birkaç proje yapıyorum. Daha zevkli oluyorum. Sizin de böyle Nazan Hanımcığım ne diyorsunuz? Aynı ay içinde birkaç proje. Aynı gün içi şu odadaki kutulardaki, sepetlerdeki projelerimi göstersem şok. Yani kaç tane projeyi aynı anda devam ettiriyorum inanamazsınız. Ama ben öyle çalışmayı çok seviyorum. Yani o beni daha çok besleyen bir şey. Öyle söyleyeyim. Yeşim'in bilgisi yok. Şöyle söyleyeyim. Buradaki belki geçen hafta olmayan dostlar var. Anlatayım. Yeni kanal açacağız, orada gitar çalacağım. Ya sen niye benim bir şeyi hevesle anlatma isteğimi kaybettiriyorsun bana ya? İnsanlara zaman kazandırıyor. Öyle mi anlatılır? Tamam, sen anlat bakalım. Bir kere YouTube'dan başlayacaksın. Diyeceğim ki YouTube bize sürekli ne öneriyor? Sorularıma cevap verir misin lütfen? YouTube bize diyor ki yeni bir kanal açmak ister misiniz? Evet, biz de dedik ki isteriz. İsteriz, dedik ki Show TV. Ve bu yeni kanalımızın özelliği biraz daha vlog tadında olacak ve bizim gelecekteki hayalini kurduğumuz hayata geçişte o geçişi aslında o yolculuğu, o serüvene birlikte başlayacağız. Daha bizim 2 yılımız var ama gene o 2 yıl öncesinden de başlayacağız tabii ki açmaya. O kanalda işte benimle birlikte, benim yanımda Ado'yu da göreceğiz. İşte Ado'nun belki Ado ile ikimiz mutfakta bizi göreceksiniz. İşte Adnan gitar çalarken olacak. Burada olmayan dostlar vardı. O yüzden bu konuyu seçtim. Kızdınız mı Adnan abi, Damla abla? Ya Başak, biz sana kızar mıyız ya? Hatırlatman çok iyi oldu. Biz onu kafamızdan netledik. İsmine kadar şey yaptık ya. Biz o konuyu onun için tamamen ceza olarak sen de ki bizi beğenmeyenler beğensin Başak. Hatırlatma yapsan. Beğenimiz 45 oldu. Ne diyordum? Öyle bir kanal açmaya karar verdik, dediğim gibi. Vlog tadında olacak. Her gün başka bir şey o. Kesinlikle Nazan Hanım ya. Harika bir duygu. Yani aynı anda birkaç projeyi ilerletmek. İşte o kanalda mutfakta çekimler yapacağız. İşte gitar çalarken Adnan, çok teşekkür ederim Selin Küçün. İşte dediğim gibi gitar çalarken belki okuduğumuz kitaplar hakkında fikirlerimizi paylaşacağız sizlerle. İzlediğimiz diziler, filmler, yani o kadar çok aklımızda olan planladığımız şeyler var ki ikimizin birden belki kanalda konu olacak. Belki bir gün kanalda ben olmayacağım. İşte Adnan olacak. Belki o sizlerle bir şeyler paylaşacak. Yani aklımızda çok fazla içerik var. Ama bir an evvel planlayıp onu bir rayına oturtmamız gerekiyor. Özlem Hanımcığım, hoş geldiniz. Efendim, Özlem Hanım örgü kamplarımızın organizatörü biliyorsunuz. Bir dakika, ne diyor Fiko? Gitti. Yolculukta çekelim mi Adnan vlog, ne dersin? Ya mesela bak, o en son İzmir yolculuğu gerçekten bir kısa film olurdu ya. Olurdu. Bak şimdi Pendik'ten düştük yola. Açıldı bagajımız, döküldü ipler yollara. Yalan mı? Doğru. İplerimiz değil. Allah'tan ipler dökülmedi. Fiko'nun çantası. Evet. Oradan başladık. Ama benim ne kadar mükemmel bir yol arkadaşı olduğumu hatırlatmak isterim sizlere. Evet, keşke Buket burada olsa. Gerçi Fiko burada, o anlatır yani. Bir hayal hobimiz geldi. Evet. Kardeş kanalımız burada efendim. Çok reklam yaptık, çok. Bizim yolculuk Özlemciğim, bizim İzmir, geçen sene İzmir'e geldik ya, Allah'ım ya. Bitter çikolata deyince mesela kim? Mesela kim? Meryem'cim, sensin herhalde diye tahmin ediyorum. Hoş geldin yavrum. Kitap fikri, bak Nazan Hanım diyor ki kitap fikri çok güzel. Herkes okuduğu kitabı yazsın lütfen. Şu an okuduğu kitap, sen ne okuyorsun şu anda? Şu anda Zizek okuyorum. Hangisini? İki kitap birden. Senin okuduğun kitapları da yavrum tartışmamız çok zor ya. Duydum geldim reklamımızı. Reklamımız duyulmuş.
Evet efendim, kulaklarınızı çok çınlattık. Zira sizin o şahane iplerinizle ördüğümüz projemi gösterdim. Şu an önümde ne var biliyor musunuz sevgili Bil Hayal Hobi? Aha da buyurun. Aha da buyurun. Bütün Bil Hayal Hobi'nin ipleri önümde. Çünkü neden? Elbise örüyorum. Yetiştirmem gereken siparişlerim var. Bu arada hızlıca özet tekrar geçiyorum. Neydi? Tekrar önümüzdeki hafta Salı günü yine YouTube kanalında yeni gelen dostlar beğeni tuşuna basıp Başak evet efendim yeni gelen dostlar beğenmeden geçmeyiniz diyoruz. Her hafta Salı günü burada olacağım muhtemelen. Şimdilik en azından bu niyetle yola çıktık. İkinci kanalımızı açacağımdan bahsettim. İkinci kedimize, patilimize henüz isim bulamadık. Bulur gibi oluyoruz ama bulamıyoruz. Bir anket açtık ama çok hileli bir seçimdi. Çok hileli bir anketti. Anketi tamamen reddediyorum, iptal ediyorum. Haftaya Salı günü ikinci kedimize, kedimizin kapağı, kedimizin fotoğrafı kapakta olacak. Ona isim bulacağız hep birlikte. Bu var. Bir de soru cevap kısmını da açacağız. Aklınızdaki soruları da alıp geleceksiniz. Haftaya Salı günü de saat 9'da ben burada olacağım. Tamam yavrum. Sen git çocuklarını, yavrularını besle. Başakçım. Ben şimdi birazdan gidiyorum. En büyük zenginlik bir dolap dolusu yünlerdir. Bir de kitaplardır Nazan Hanımcığım. Yünler, ipler ve kitaplar. Şimdi benim için ne kadar ipsi ama ben kitaplarımı da çok seviyorum. Değil mi Adnan? Yayına girdim, anket düştü önüme. Ben de sende olacağım. Tamam, bekliyorum. Efendim, burada olursanız eğer. Ben de sende olacağım derken Derya burada mı olacaksın yoksa? Ay buradan cümbür cemaat bir yayın yaparız artık hep beraber. O da olabilir. Neden olmasın? Evet, çok da güzel olur. Niye Tabii, olmasın? o da olabilir. Ama bunları planlamamız lazım yeni sezonda. İşte konuk alacağım. İlk konuğum kim olacak? Ben sanki ilk konuğumun kim olacağını biliyor gibiyim şu anda. Kendisiyle bugün konuştuk. Evet, öyle bir konuklu programım olacak. Kendisi hala burada mı bilmiyorum. Derya nerede olacak? Derya çat orada, çat hiç nerede olduğu belli değil. Bıktım Pendik'e gidip gelmekten. Kız Pendik'e nerede gittin? Kartal de bari. Pendik'e ne zaman gittin? Bak gene kapatamıyorum. Artık kapatıyorum. Başka bir şey unuttun mu söylemem gereken? Yok, teşekkür et, insanlar gene bizi izlediler bayağı çok. Evet Fikon. Kitap konusu ayrı canım. 800'den fazla. Hey maşallah Nazan Hanımcığım. Ya, bizim de çok fazla kitabımız var ama biz bir o kadar kitap dağıtıyoruz da öyle söyleyeyim. Hepinize böyle kocaman öpüyorum. Evet keşke gelse buralara. Belki Haftaya yeni kuracağımız sayfada kitap takası da yaparız. İnsanlar ellerindeki kitapları yazarlar. Bir kitap alana bir kitap. Aslında şeyi de yapsak mı? Takas yani, Sıkılır sadece mısın? herhangi bir satış değil ama sadece takas. Atıyorum ben de Ferhan Şensoy'u veremem. Mesela atıyorum Gorki'nin bir kitabı var. Onu veriyorum, senden başka kitap alıyorum. Takas gibi yani. Ama o nasıl? Kargoyla mı göndereceğiz? Kargoyla. Olabilir. Fikirdir, gelişir. Şu an aklıma geldi, söyledim. Evet. İstanbul'da olanlarla buluşabiliriz. Tabii ki o da olabilir. O zaman bu Ölü Ozanlar Derneği'ne dönecek ya. Yani neye dönüşeceği hiç belli değil de benim aklıma şu anda bambaşka bir şey geldi. Ne geldi? Bizim seninle birlikte yaptığımız bir etkinlik var ya. İkimiz baş başayken hani örgü örerken ben kitap okuyamıyorum diye hatırla. Ama o işte onu yapamaz mıyız? Yapıyorum. Okurken hata yapıyorum. O biraz zor olur. Bir de devamı gereken bir şey. Mesela en son ne okuduk? Ahmet Ümit okumuştuk herhalde. Kaç akşam bitti? Gerçi hızlı bitti o. Şey yapabiliriz. Niye Adnan? Mesela sabitleyip telefonu gene yani telefonu diyorum ya tripodu divanın yine bir köşesinde sen bir köşesinde ben. Yani hiçbir şey yapmadan sadece ben örgü örerken sen okuyacaksın. Yani kitap okuma. Yani sadece bana okumayacaksın. Böylelikle herkese okuyacaksın. İşte yani onu bir güzel değerlendirmek lazım. O kitapların yazarları var, onların telifleri var. Bak Yeşim ne diyor? Buluşma deyince müsait gün bulabilecek misin diyor.
Ya buluruz ya. Elbet buluruz. Bir gün buluruz. Ya ben ama ya bakın şöyle söylemek istiyorum ben size. Şimdi bizim şöyle bir olayımız var. Benim ben kitap okumayı gerçekten çok seven bir insanım. Eşim de öyle. Ama bu örgüyü çok fazla örmeye başladığım zamandan beri kitap okumam neredeyse azaldı. Ya çok sıfıra indi gibi oldu ve ben buna çok üzülüyorum. Okumak istediğim kitaplar birikiyor, okuyamıyorum. İşte yaz tatillerine ancak devam edebiliyorum. Şöyle bir şey yapıyorduk biz. Çok yakın tarihe kadar. Aynı odadayız. Bütün hani TV hiçbir şey açık değil. Okumak istediğim kitabı ben örgü örerken eşim sesli okuyor ama kendi de okumadığı bir kitap. Yani şöyle bir şey. Ay sağ olsun. Teşekkür ederiz İbrahim Bey'e. Ne güzel. Bak Umut Begüm ne yazmış. İstanbul'da mısınız? İnşallah biz de katılırız etkinliğinize. Çok isteriz haberimiz olursa. Çok isteriz. Yani böyle bir şey de yapmamızı isterseniz eğer ya hayatım deneriz. Ne olacak ki? Yani baktık ki oluyor. Oluyor. Olmadı. Yapmazsın yani. Kimse sana zorla kitap okutmayacak. Anladım da hani konu başka. Şimdi o kitabın yazarı var. O adam da o kitabı satıp para kazanmak istiyor. Ben burada okuyunca o kitabı almak isteyen adam ne olacak? Ya da mesela sesli kitap sayfaları var ya. O da iyiymiş. Etkinlik online oluyormuş hayatım yazarlarla. Telif oluyor diyor. Tabii. Neydi o? İndirdik sonra kullanamadık, kapattık bir uygulama Süper. vardı. Sesli kitap. Sesli kitap mıydı adı onun? Bir şey gelmişti, kodu gelmişti bize de. Peki bu YouTube'da falan kitap okumalar? Ya o yani telif hakkı geçmiş kitaplardır. O zaman üzgünüm. Yazılı eserler 100. yılını doldurunca, 40 yılını doldurunca anladım. Anonime düşüyor. Anladım. Ben onu sana yazacağım. Tamam kuzum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. O zaman üzgünüm Adnan Bey sadece bana okumaya devam edecek kitapları. Ya yine okurum ama eski kitapları okuyoruz mesela. Klasikleri. Mesela Ölü Ozanlar Derneği'ni okuruz bir gün. Hem biz üstünden geçmiş oluruz bir daha. Ya da eğer böyle felsefe bakar günlerine mısın? Ne kadar güzel bunu şeyler yapıyorlar. Okur musun lütfen Umut Begüm? Harikasınız valla. Ben de YouTube'dan açıp dinliyorum örgü örerken. Kitap bence süper düşünce. Aynen Sevda Hanım. Ya biz şöyle yapıyoruz. Biz niye ayrıca keyif alıyoruz onu söyleyeyim size. Şimdi atıyorum bu benim kitabım. Şimdi eşim alıyor kitabı. Ben bir köşede örgüyü alıyorum. Artık nerede oturuyorsak. Şimdi okuyoruz mesela. Şimdi sonra böyle duruyoruz. Şeyi de var, reklamını yaptı burada. Hangisini? Ahmet Ümit'i. Hayatım o burada değil ki, o İzmit'teki evdedir. En son okuduğumuz değil mi? O kitabı kapatıp mesela şöyle yapıyoruz. Şimdi aklımıza takıldı, heyecanlandık, merak ettik. Ve bir şey o konu hakkında konuşmak istiyoruz. Kapatıyoruz. İşte ben örgü örerken bir 15 dakika okuduğumuz yerle ilgili tartışıyoruz, konuşuyoruz. İnan o kadar keyifli oluyor ki. Yani okuyamadığım için çok çok üzülüyordum. Böylelikle bunu biraz çözmüştük. O burada değil herhalde. İzmit'te. Götürdün ya sen giderken. Ama şey değil miydi o? Bab-ı Esrar. Evet. Onu okumuştuk. Çok keyifli bir kitaptı. Ama biz ondan sonra başka kitap daha okuduk. Bak neyi okuduk biliyor musun? Yaz uyurken. Doğru. Onu okuduk. Ya daha doğrusu okudum. Her ay belirli bir kitabı okuyup ayın belirli günü kitabın üzerine. İşte biz de kitabı okurken onu söylüyorum Adnan, hani sayfasını kapatıp üstünde konuşuyoruz ya aklımıza takıldığı yerde. O çok keyifli oluyor. Yani anında tartışmak çok güzel oluyor. Umberto Eco çok şahane olur diyor Başak. Evet, çok güzel olur da onu anlamak da lazım. Üzerine tartışmak da lazım. Evet. Eco okumak kolay değil yani. O zaman ben çok çok teşekkür ediyorum. Yani ben salı günü inşallah yine burada canlı yayında sizlerle birlikte olmaya olacağım. Siz de vakitinizi ayırabilir. Eğer evde olursanız bekliyor olacağım. Damlacığım annem der ki diyor. Zehra teyzem ne diyormuş dinleyelim. Hemen bekliyorum Derya'm. Ne diyormuş Zehra teyzem? Şey söyleyecektim bu arada.
Adnan. Bu mutfaktaki çekimler için falan ekstra şeyler de tabii ki Işığını çok sallıyorsun. cihazlara falan ihtiyacımız olacak herhalde. Yani çekim YouTube ya bizim bu masa çekimine benzemiyor. Evet. Değil mi? Evet, biraz Adnan Bey'in Damla'ya ayak uydurması, eşlik etmesi çok güzeldi ya. Böyle yapıyor. Bir de böyle yapıyor. Ellerinden öpüyormuş efendim. Tebrik ediyorum diyor. Çok teşekkür ederiz Zehra teyzeciğim. Eksik olma. O zaman ben sana yazacağım Damlam gerekenleri ve telif ile ilgili olan durumları. Tamam yavrum. Çok teşekkür ederim. Bilgilendirmen benim için çok kıymetli olur. Bu arada en son yaptığım bluz cumartesi günü tüm kanal abonelerime açık olacak. Oradan izleyebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi beğeni, yorum ve aboneliğiniz benim için çok kıymetli ve çok önemli. Abone olmadan izliyorsanız abone olmayı unutmazsanız beni çok memnun edersiniz. Bir de Hype tuşuyla ilgili minik bir açıklama yapmak istiyorum sizlere. Hype tuşuna basabilme süreniz video yayınlandıktan sonra ilk bir hafta. O bir haftada çünkü hani belli bir şeye çıkartıyorsun. Yani hype ne demek oluyor? Bekliyor olacağım ben de. Çok teşekkür ederim Sevda Hanım. Şunu demek oluyor hype. Siz ona bastığınızda önerilen videolarda birçok videonun önüne çıkartarak sizi daha çok kişiye ulaştırmaya sağlıyor. Bu benim için çok kıymetli bir şey. Sizlerden ricam videoyu ilk gördüğünüz zaman, ilk paylaştığımda hype'lamanız çok kıymetli. Bu arada Katıl aileme üye olarak beni oradan bilabedel diyeyim. Yani hiçbir karşılığı olmadan destekleyen sevgili dostlarıma yeniden teşekkür etmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi. Çünkü bu kanal varsa eğer, devam ediyorsa hem benim örgü aşkım sayesinde hem de sizin kıymetli destekleriniz sayesinde. Beğeni 53 oldu. Evet. Üstelik o kadar da istemedim. Geçen sefer sürekli beni beğenin diyordum. Beni beğenir misiniz diyordum. Beni beğenin diyordum. Şimdi beni beğenin demeden de beğenen parmaklarınıza sağlık diyorum efendim. O kadar kıymetli ki emeklerimin karşılığını bu şekilde alıyor olmaktan çok mutlu oluyorum. Dediğim gibi. İngilizce bir yorum var. Bir bak istersen. Hello, Fretila Aura, I like your work even I don't understand what you are saying. Ne dediğini anlamıyorum diyor. Evet. Your hand speaks ama ellerin konuşuyor evet. Diyor. Your work is very beautiful. Thank you so much Fretila. You make me so happy. Yani ellerimde anlıyormuş her şeyi. Evet. Örgünün dili yok. Şeyi anlatsana. Örerken neyi? En son yaptığım AI'la sesini. İngilizce çevirdim ya konuşmayı. Evet arkadaşlar ya bu yapay zeka çok fena bir şey. Arkadaşlar bu yayın sonrası yorumlar kısmında 2 cümle yorumlarınızı yapmanız çok ne diyordu? Ay gene gitti Allah'ım. Her seferinde ekranı böyle bir parmak yapmak zorunda kalıyorum. Yorumlarınızı yapmanız çok sevindiriyor. Evet. Yayın bittikten sonra da yayının altına yorumlarınızı yaparsanız benim için gerçekten çok kıymetli. Dediğim gibi kanal devam ediyorsa, varlığını devam ettirebiliyorsa benim içimdeki örgü aşkım ve sizlerin arkamda olarak beni desteklemeniz sayesinde. Merhabalar Damla Hanım. Bu zamana kadar sizden çok şey öğrendim. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Sevgili Neslihan Hanım vesilesiyle eğer varsa bir hakkım herkese helal olsun. Lütfen sizler de hakkınızı bana helal ediniz. Çünkü burada bir şey varsa karşılıklı alma verme dengemiz çok kuvvetli. Ben sizler beni izlediğiniz için, benimle birlikte ördüğünüz ve ördüklerinizi benimle paylaştığınız için buradayım ve sizlerle birlikte örüyorum. Eğer sizler beni izlemeseniz, bir kalp, bir yorum bırakmasanız benim için hiçbir anlamı kalmaz. Diyorum ya, buradaki has çok önemli. Bilhayal hobim, patronum. Patroniçem. Teşekkür ediyorum efendim. Kesenize bereket. Çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde ben buradaki YouTube'daki yayın hayatıma devam ediyorum. Sizlerin desteğiyle varlığımı devam ettirebiliyorum. Diyorum ya tekrar Enver Aysever'in o sözünü çok seviyorum. Evet patron çıldırdı Fikon.
Fonsuz, patronsuz diyorum ama şimdi biz Meryemciğim aramızda patroniçe diyoruz da bizim atölyenin, Bilhayal'in sevgili sahibesi, örgü dünyasının da bence önemli isimlerinden biri. Bir şey yaptım ama ne yaptığımı bilemedim. Yaptın Meryem. Sen ne yaptığını biliyorsundur bence. Meryem Hanım, bu tip hatalar bekliyoruz. Allah'ım ya. Allah'ım yarabbim. Merhabalar Sehap Aslan. Hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Çok kıymetli. Biz burada çok güzel, çok büyük bir aile olduk. İlahi Süleymanova, siz muhteşem kadınsınız. Maşallah size. Ay gitti. Sizi öpüyorum. Ben de sizleri öpüyorum. Farkında mısın bu arada Azerbaycan'dan ve o bölgeden gelen yorumların çokluğuna? O zaman ne diyeyim, Azeri dostlarıma, oradaki kadınlara kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Arzum gelmiş. Fındık kurdum gelmiş. Oo Damlam hoş gelmişsin diyor. Sen de hoş geldin Arzum. Şimdi tam ben gidiyorum Arzu, sen geldin. 1,5 saat oldu Adnan. Evet. Anneme bir sözüm var ama. Ben dondurmayı hallettim. Hallettin mi? Bizim bir de akşamları efendim şimdi burada hani ne diyeyim, ayıp olacak ama Yabancı yok. Yabancı yok. Bir dondurma saatimiz var da annem onu bekliyordu. Adnan o arada onu halletmiş. Çok bak nasıl biliyor Fiko. Dondurma mı? Ay kadına limonlu dondurmayı da yedirmedim dün akşam. Bana küs. Dün akşamdan beri dondurma içine dert oldu. Gidemedim kaldım ya. Böyle bir şey var mı? Arzum gelmiş. Ben ufak ama artık kaçayım diyorum. Tam 1,5 saat oldu. Haftaya yine salı akşamı 21'de buluşalım. Siz yine örgülerinizi alın gelin ama ben burada öremiyorum. Farkında mısın konuşurken? Ne olacak? Çünkü yazıları okuman gerekiyor. Evet. Berlin'den diyorum. Türkiye'den de Berlin'e iyi geceler diliyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum sizlere. Haftaya istersen ben eğer ayarlayabilirsem sistemi, konuk alalım yayına. Zoom üzerinden link gönderelim. Mesela Fiko gelsin, beraber konuşalım. Onu bir planla da önce bir deneme test yayın yapalım da ondan sonra. Ben size çok güzel bir hitap şekli yaraştırdım. Örgü dehası. Ay bak şimdi çok mahcup oldum. Çok teşekkür ediyorum. Öyle diyorsanız ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Hollanda'ya da iyi geceler. Dünyanın dört bir yanındaki güzel dostlarıma iyi geceler diliyorum. Her birinizi kocaman öpüyorum. Kucak dolusu sevgilerle kucaklıyorum. Bizim ekip gelir canlıya tamam, diyor. Tamam hemen Arzu. Arzu'yla da başlayalım. Tamam. Kabul etti sayıyorum şu anda. Biz de izlerken yazarken öremiyoruz diyor Yeşim. Ya böyle ben burada öremiyorum ya, illa ki okuyacağım ve kapatamıyorum da ya, bende bir rahatsızlık var herhalde. Ben şu var ya, kapının ağzında 2 saat ayakta sohbet edenlerdenim misafirini gönderirken. Ne yapacağım biliyor musun? Bak bütün arkadaşlarına o Zoom linkini göndereceğim. Hı. Hepinizi aynı anda burada yayına çıkaracağım. Evet, mesajları okurken çünkü sizin yazdıklarınızı okumak istiyorum. Ben zaten şimdi kapattıktan sonra gideceğim öreceğim. Yani sizin yazdıklarınızı okumak benim için çok daha kıymetli. Ya onu bir deneriz. Onu bir deneriz. Haftaya salı ben bir geleyim bakayım hele. Zaten konuklu yayınımız da olacak. İlk önce onu da bir yaparız. Evet. Hepinizi tekrar kocaman öpüyorum. Bu sefer gerçekten kapatıyorum. Haftaya salıyı unutmayın. Değil mi? Hatice Hanım diyor bak, bende de kapıda sohbet bit. Biz kadınlar mı böyleyiz? Ki şu anda kapıda ayakta sohbeti yapıyorum ben. Kapı ağzı. Evet. Ama bu sefer kapatıyorum. Gerçekten kapatıyorum. Her birinizi tekrar kucaklıyorum. Beğeni sevgili. 57 oldu. Tam kapatacağım. Bir şey mahsus mu söylüyorsun ya? 60 olsaydı ne güzel. 60 olmadan kapat gitmiyorum. Hayır öyle yapma. Yapar mıyım? Gidiyorum tabii ki. Görüşmek üzere. Şaka yaptım. Hoşça kalın her biriniz. Sevgiyle kalın. Haftaya salı görüşmek üzere. Parmağım da gözüküyor çok kötü.